Sí. ¿Cómo estás, amigo? Bien, bien, gracias a Dios. Gracias. Ahora, opa. Gracias por todo. Ciao. Günaydın dostlar. Bir önceki videoyu izleyenler burayı hatırlayacaktır. Burada bir gece konaklamıştık. Şimdi bir rancheria'ya gidiyorum. Dün bir aileyle tanıştım burada dolaşırken. Bu gece onların yanında kalacağım bir aksilik olmazsa. Kardeşimle birlikte oraya gidiyoruz şimdi. Beni götürecek oraya. Hola, buenas. Oh, motoru parçalamışlar. Bakım yapıyorlar galiba. Keçi. Chivo. Keçiye Chivo diyorlar burada. Aa, burası da bir rancheria mesela. Bak şurada da bir rancheria var. Oo, benzin dolduruyor. Gracias, amigo. Opa. Hola, buenas. ¿Cómo estás? Bien, bien. Mira, ya saquen que nada. Hola, amigo, ¿cómo estás? Bien. ¿Gasolina? Gasolina, de avión. Hola, buenas. ¿Cómo estás? Bien. Buradaki ulaşım motor. Başka ulaşımları yok. Hola. ¿Cómo estás, señora? Bien. Hola, ¿cómo estás? Fıstık. Ne haber? Hola, señor. ¿Cómo estás? No problem. ¿Cómo estás, señor? Motor tamir ediyorlar. Bu gece. Hola. Bu gece kalacağımız rancheria burası. Aurora abla. Dün tanıştık onunla. Ve ailesi burada kalıyor dostlar. Esta Chinchorro. Chinchorro es de Guayú. Voyuların geleneksel yatağı dostlar. Chinchorro. Aslında hamak. Bildiğimiz hamak ama voyular biraz daha farklı işliyorlar bunu. Yanında ekstra bir kısım oluyor. Onu da battaniye olarak kullanabiliyorsunuz. Nerede o kısım? Aha da burada. Şu örgülü kısım. Aha da şurası. Bunu üstünüze örtebiliyorsunuz gece. Battaniye olarak kullanabiliyorsunuz. Bayağı da sağlam ha. El işleme hepsi. Kendileri örüyorlar. Señora, tú? Sí, yo hago chinchorro. Mochila. Kendileri çantaları, hamakları, kıyafetleri, her şeylerini kendileri işliyorlar. Tabii bugün giydikleri kıyafetleri kendileri mi işliyorlar bilmiyorum ama önceden voyular her şeylerini kendileri işliyorlarmış. Bugün de bu hamakları, çantaları işliyorlar, kullanıyorlar veyahut da satıyorlar. Şöyle göstereyim size desenini de. Sí, me gusta. Sí, sí, tiene que ser. Sí. ¿Cuántos años tienes, señora? 42. 42. Sí, señora. Yo tengo 29 años. Sí. ¿Cómo se llama tu rancheria? Couchotú. Koşottu. Sí, señora. Koşottu. Bu rancheria'nın ismi Koşottu. Rancheria dediğimde aslında böyle köy diyeceğim ama tam olarak köy de değil. Ya böyle bir ailenin yaşadığı birkaç göz evden oluşan kısımlara rancheria diyorlar Kolombiya'nın kuzeyinde. La Guajira bölgesinde voyuların kaldığı bu yerler rancherialar. Bazen bir aile yaşıyor, bazen birkaç aile burada olduğu gibi böyle beraber yaşıyorlar. Ve voyular çok sıcakkanlı. Mesela ziyaret etmek isterseniz aileyi tabii desteklemek kaydıyla maddi olabilir, işte mutfaklarına alışveriş olabilir vesaire. Yanlarında konaklama imkanınız, kültürlerini görme imkanınız var. Mesela bak geleneksel voyu kadınlarının giydiği kıyafet. Böyle çiçekli, desenli, tek parça güneşten koruyan uzun bir elbise. Rengarenk oluyor genelde. Üstüne böyle işleme de yapıyorlar bazen. Şeye çok benzetiyorum. İran'da gezerken böyle çöl bölgelerinde, Beluçistan'da, Hürmüz'de hep bu tarz sıcak yerlerde daha doğrusu hep bu tarz kıyafetler giyiyorlardı kadınlar. Tek parça uzun ince. Erkekler gördüğünüz gibi normal şort, tişört, pantolon
bizler günümüzde ne giyiyorsak aynı o şekil. Buradaki erkeklerin en büyük hobisi motor. Yani tek ulaşım araçları, gelir kaynakları. Mesela ben kardeşimle geldim. Dün de onunla bir tur atmıştık buralarda. Ücretin mukabilinde sizi gezdiriyor. Bir yerden bir yere ulaştırıyor. Bir aksilik olmazsa bir başka lokasyona gideceğim ben. La Guaira bölgesinde. Yine 3 saatlik bir çöl yolculuğu yapacağız. Kardeşimle yapmayı düşünüyorum. Sevdim de çocuğu. Güvenilir de. Ailesine bakıyor bir de. Motoru da güzel kullanıyor gibi geldi bana. Ve hepsi tamir biliyor bak. Onu da söylemek istiyorum. Herkes motorunu rahatlıkla tamir edebiliyor. ¿Cómo te llamas, amigo? Juan, Juan. ¿Cuántos años tienes? 27. 27. Sini kali Pablo. Ay, vaya. Espera, acá, espera. İzin aldım şimdi. Mutfaklarını göstermek istiyorum sizlere. Burada çöpleri var. Burada böyle tencere tavaları var. Burada çamaşır, bulaşık yıkadıkları bu sular var. Tabi burada bulaşık yıkıyorlar. Çamaşırı dışarıda yıkıyorlar ama aynı su kaynağından elde ediyorlar o suyu. Burada da ocakları var. Daha önce ziyaret ettiğimiz Vayu rancheriyalarından biraz daha gelişmiş buldum. Güzel dizayn etmişler, yani güzel tasarlamışlar her şeyi. Mesela mutfakları bayağı büyük ve masa filan yapmışlar kendilerine. Burayı da işte doğrama, yemek yapma vesaire bir şeyler için kullanıyorlar. O fırınları var. Ocak, fırın. Elektrik lamba olduğuna göre elektrik var ama güneş enerjisinden yararlanıyorlardır diye düşünüyorum. Çünkü dışarıda hemen şurada göstereyim sizlere bir güneş enerjisi paneli gördüm. Burada mısır öğütüyorlar. Yemeklerde, içeceklerde onu kullanıyorlar. Ne diyorlardı ona? Çiça mı diyorlardı mısır suyuna? Geleneksel bir Vayu içeceği. Burası da masaları. Diğer Vayu ailelerine nazaran, yani tanıştığım diğer Vayu ailelerine nazaran biraz daha iyi durumdalar. Şöyle mutfağını da göstereyim sizlere. Burada su tankerleri var. Burası tuvalet, banyodur diye düşünüyorum. 50 tane keçileri varmış. Şu an birçoğu otlamaya gitmiş. Aha bu yavrucak burada. Niye burada bilmiyorum. Cezalı mı acaba? Aa tamam, korkutmayalım, ürkütmeyelim hayvanı. Şimdi kendine zarar verir. Bir de ağa var. Abiler, yani eşi veyahut da çocukları balıkçılık yapıyor olabilir. Çünkü biraz uzağız denize ama motorları var. Belki bir tane kayık bulup kayık kiralayıp ya da işte Cabo de la Vea'da gördüğümüz gibi işte karadan atıp o şekilde balık yakalıyor olabilirler. Yani keçicilik yapıyorlar. Onun etinden, sütünden yararlanıyorlardır. Burada da hayvanı kesiyorlardır diye düşünüyorum. Bu baltanın üstünde kan var. Burada da kan var. Belki de satıyorlardır. Para kazanıyorlardır. Baksanıza şöyle odun parçalarını dizmişler. Üstüne de şöyle bir tane sac yapmaya çalışmışlar kendilerince. Burada da galiba ablanın çocuklarının yaşadığı ev var. Boyuların geleneksel çantalarından bir tanesi. Böyle kendileri için de yapıp kullanıyorlar. Hola! Çok tatlı ya. Tipe bak. Oyuncaklarını getirdi hemen. Burada yaşıyorlar dostlar. Mesela burası bir rancheria. İleride bir rancheria daha var. O tarafta bir rancheria daha var. Bu tarafta bir rancheria daha var. Ama işte yürürseniz yürürsünüz ama işte motorla ulaşım daha kolay. Çünkü hava sıcak.
No, desenhei los 5 si tem que. No, deja darle un día. Bolsa lo yento. Kayıt bolsa. Gel lagi dah macam. Acha, tío, ahí acha. Mah, mete lu buat tahu apa no itu lagi. İki tane böyle kocaman balık almışlar. Yemekte balık yapacaklar herhalde. Sormadım vallahi ne pişireceklerini. Öğle yemeği yiyeceğiz bir buçuk saate. Büyük ihtimalle balık pişirecekler. Bu bölge denize nispeten yakın olduğu için balık da tüketebiliyorlar keçinin yanında. Ha, burada da bileğli uçağı. Zaman nerede kral? Mutfak işleri Voyu kadınlarının üstlendiği bir görevmiş onların kültüründe. Erkekler mutfak işlerine bulaşmıyorlarmış. Bildiğimiz ataerkil sistem düzeni yani. Kadınların göreviymiş gibi öyle bir gelenek var maalesef. Ablanın 9 çocuğu var. Sadece biri evli ve dışarıdaymış. Onun dışında bütün çocukları burada yaşıyormuş kendisiyle birlikte. Anladığım kadarıyla diğerleri bekar. Masih jalan ya. Balıklar da kocaman ha. Doğru tahmin etmişiz. Oradaki ağı kendileri balık tutmak için kullanıyorlarmış. Gelir ben gelir. Kita. Burada bir şey pişiriyor ama ne pişirdiğini anlayamadım. Kes. Dulce. Dulce. Tatlı yapıyormuş. Bu arada ablanın 5 tane kızı, 4 tane oğlu varmış. Bir tane oğlu evli ve dışarıda. Diğer kalan çocukların hepsi burada söylediğim gibi. ¿Cómo se llama es dulce? Dulce de leche y azúcar. Dulce de leche. Aa, bizim bildiğimiz dulce de leche ya. Ben Peru'da yiyordum bunları kampta. Tatlıyı önce burada ısıttı, iyice kaynattı, eritti. Daha sonrasında karıştırdı, biraz daha eritti. Şimdi de şu tencere kapağı gibi bir şeye koyuyor. Tepsi diyelim biz buna. Tepsiye koyuyor. Sonrasında böyle düzleyecek, donduracak. Böyle kıtlamalık tatlı yapacak. Pirince su kattı abla. Bunu şimdi böyle eliyle yıkayacak. Bizdeki o pirince su katıp bekleme olayı gibi ama burada bekletmiyorlar. Eliyle alıyor, tavanın tencerenin içine atıyor. Yani eliyle anında süzüyor gibi. Vallahi mutfakta hayat var ya. Erkekler çok sıkıcı habire motorun başındalar. Motor tamir ediyorlar. Doğru düzgün sohbet yok, muhabbet yok kendi aralarında. Mutfak candır. Ama bütün işi kadınlara yüklemeleri de hoş değil yani. Beyler biraz mutfağa girelim ya. Dumandan gözlerim gitti, gözlerim dumandan. Ay. Kızarır şimdi.
Oo, kızarmaya başladı mı acaba? Göremiyorum ki kameradan. Dedikodumu yapıyorlar. Atımı söylediler, oradan anladım. Ainda eu te dei um sarro. Eline öyle tuz alıyor birazcık. Daha sonrasında dış yüzeye değil de etin olduğu kısmı sürüyor. Tuzluyor balığı. İlginç bir tuzlama yöntemi. Bizde genelde tuzu dökerler üstüne. Ondan sonra böyle ovuştururlar ya. Abla tam tersini yapıyor. Eline tuz alıyor. Pilavımız hazır. Sıra balıkta. Muz da kızarttı abla balıktan önce. Aynı yağda balığı kızartıyor şimdi. Közü oraya alıyor. Ne yapacak acaba? Pilavı üstüne koyacak herhalde. Sıcak tutsun diye. Aynen. Közlerin üstüne pilavı koydu. Pilav tenceresini koydu. Şimdi balıklar kızarana kadar o sıcak kalacak burada. Güzel yöntem. Güzel mantık vallahi. Ama ya tak mau. Mana pasti. Görevleri değiştik. Yemeği ben yapıyorum. Onlar video çekiyor. Kameramanım. Merhaba Türkiye. Merhaba. Utandı. Merhaba. Hola Türkiye. Merhaba Türkiye. Merhaba Marhaba Türkiye. Turki. Vallahi Roy kadınları çok çalışkan. Evin asıl sorumluluğu kadınlarda. Yani evin direği kadınlar desem yanılmış olmam. Yemektir, çamaşırdır, bulaşıktır, çanta işlemedir, hamak işlemedir. Her şey onların sorumluluğunda. Erkekler de gidiyor işte hani balıkçılık yapıyor. İşte motorları varsa o şekilde para kazanıyor. İşte keçileri gidiyor vesaire vesaire. Onlar da çobanlık görevini üstleniyorlar. Ama yine bütün yük kadınların omuzlarında. Burayı da kiler olarak kullanıyorlarmış. Abla söyledi bana, sordum. Diğer taraf tuvalet, burası kiler. Bu garibim de burada gölgede yatıyor. O kadar sıcak var ki haklı olarak gölge bulunca yapışıyor. Bir yere götürecekler galiba. Motorla bekliyor. Şimdi ayaklarını bağlıyorlar. Nereye götürecekler acaba? Hadi bakalım, selametle. Burası da evin arka kısmı.
Yine plastik, çer çöp, pislik. Baksanıza. Çöplük gibi. Şu an alabildiğine boşluk önüm, hiçbir ev vesaire bir şey görmüyorum. Ama şu istikamette giderseniz denize ulaşıyorsunuz. Yaşadıkları yer burada, böyle çevrelemişler işte dallarla, ne bileyim kaktüslerle, buldukları ağaç parçalarıyla çevrelemişler, yani yaşam alanlarını belirlemişler. Bu nadir rastladığım bir şey rancheriyalarda. Çok sık gördüğüm bir mevzu değil. Eskiden boyular bu kaktüsleri, tabii büyüklerini bir ilaç olarak, ilacın maddesi olarak kullanıyorlarmış. Yani kaktüsten elde ettikleri bir şeylerle ilaç yapıyorlarmış. Şifacılar kullanıyormuş kaktüsleri. Böyle bir şey okumuştum internette. Geleneksel şifa yöntemlerini kullanan voyular halen varmış ama eskiye nazaran takdir edersiniz ki az. Çünkü artık hani tıp ilerledi. Gerçi voyuların da sağlık sistemine erişimi çok yokmuş maalesef. Çünkü Kolombiya hükümeti birazcık böyle göz ardı ediyor gibi voyu halkını, hatta diğer yerlileri. Sağlık sisteminden yararlanmayan çok fazla voyu varmış. Hastaneye gittikleri zaman para ödemeleri gerekiyormuş. Yani şu ana kadar insanlardan öğrendiğimi aktarıyorum size. Bu kısmı okumadım. Bu kısmı insanlardan öğrendim. Onların söylediğini söylüyorum sizlere. Masa dia seterusnya. Yok, cebolla kayak gitu. Negro de Jamaica, sí. Negra, Jamaica, yo hizo caliente. Sí, persona Jamaica es negra. Sí, negro. Porque African. Porque está blanco. Sí, Turquía blanco. Sí. Mutfakta beraber keyifli bir vakit geçirdik. Hem ben onların yemek yapışını kaydetmek istedim sizlere. Bir voyu kadını mutfakta hani neler yapıyor demeyeyim, zaten hani belli yapacağı şeyler de, hani nasıl yemek pişiriyor, ortamları nasıl, bunu göstermek istedim. Arada böyle sohbet muhabbet etmeye çalıştık. Ama onlar burada benimle birlikte yemeyecek. Sebebini anlamadım. İçeride yiyeceklermiş. Dedim hani neden burada beraber yemiyoruz? Bilmiyorum, çekindiler belki de, yani bilemiyorum. Sağ olsunlar böyle güzel bir tabak hazırlamışlar bana. Muchas gracias. Tiene hielo. No importa. Muchas gracias. No tiene hielo, no importa. Ah no, todo está bien para mí. Muchas gracias. Okay. Bilmiyorum yani, utandılar herhalde, o yüzden içeride yiyecekler. Ben de çok fazla böyle hani ısrar edip rahatsız etmek istemedim. Şöyle tabağı göstermek istiyorum öncelikle. Kocaman 2 parça böyle balık koydular. 2 parça muz kızarttılar. Salatam var, domates ve soğan ve bolca bir pilavım var. Bu da voyuların geleneksel yemeği, geleneksel içeceği, özür dilerim, chicha, mısır suyu. Gayet lezzetli. Hafif böyle mayhoş, farklı bir tadı var. Yani daha önceden böyle bir şey hiç içmemiştim. İlk defa voyularda böyle bir şey içtim. Bilmiyorum, tadı biraz garip gibi geliyor başta ama sonradan alışıyorsunuz. Keşke benimle beraber yeselerdi ya. Ben öyle düşündüm açıkçası. Yani hatta teklif de ettim ama neyse. Çok tatlı bir aile bu arada. Böyle vakit geçtikçe... Aa, geldi. Vakit geçtikçe birbirimize daha da ısınıyoruz. No, ya está que. Şöyle kamerayı çevireyim. Acá. Buen provecho. Gracias. Igual. ¿Cómo se buen provecho y voy Nike?
Buen provecho. Ana seca. Ana seca. Ana seka. Hı hı. Ana seka, Boynaiki dilinde afiyet olsun demekmiş. Şöyle. Bak yalnız yemeyeceğim ya, ne güzel. Está muy rico. Sí. Muy rico. Balık şahaneymiş ya. Ne balığı bilmiyorum. O kestikleri büyük parça balıklar değil, böyle kocaman bir balık. Onu böyle parça parça ayırıp kızarttı abla. Hakikaten çok lezzetliymiş. Etli etli. ¿Cómo se llamas? Maciel. Maciel. ¿Cuántos años tienes? Tengo 20. 20. ¿Y tú? Burak. Mi nombre es 29. Burak. 29 29. años tienes, sí. ¿Y tu familia? Mi familia, mi padre, mi madre, mi hermano y Turquía. Yo solo. Yo viajando Sudamérica. Todavía tienes tiempo viajando solo. Más o menos 2 años media. Ah, Sí. ujú. Y en Sudamérica un poquito más, 1 año. ¿Y tú, estudiante? Sí. ¿Qué curso? Curso. Octavo. Octavo. Ah, no sé octavo. Octavo. Octavo número 8. Aa, okey. Octavo numara 8. 8. sınıf galiba. Dayı et getirdi. Çiva? Ah, Ha, keçi eti getirmiş Ah, dayı vay. bak. a ver. ¿Está acá? Akşam yemeği için sanırım. Mm. Rico. Yalnız dayının stili de fena ha. Baksanıza bordo rengi pantolon. Birazcık bol. Ayağındaki ayakkabıları da çok güzel. Geleneksel ayakkabıları. Şeylerin, Vayuların. Dayımız valla tarz. Şöyle bisikletiyle geldi. Ben odun bırakacak zannettim buraya. Ama et getirmiş. Şu çuvalın içinde. Bu da dayının çantası, asmış bisikletine. Suluğu var. Yemeği yedik. Kendimi şöyle bir hamağa attım. Çok güzel bir yemek yedik ya. Gerçekten çok lezzetli bir balıktı. Ben normalde sevmem deniz ürünü ama yediğim en lezzetli balıklardan biriydi. Bazı balıkları yiyorsunuz böyle çok ağır, yoğun bir tat geliyor. Ben onu sevmiyorum. Bunda çok öyle balık tadı yoktu. Çok hafifti yani. O yüzden çok rahatlıkla yedim. Bir de ben misafirim diye böyle bol kepçe koymuşlar. Balığı, işte salatası, işte muzu, kızartılmış muzu, pilavı bol kepçeydi. Sağ olsunlar valla çok güzel ağırlıyorlar. Ufak ufak da kaynaşmaya başladık. Bu videoda ufaktan size böyle bir aileyi tanıttım geldiğimde. Kısa bilgiler vermeye çalıştım ama asıl amaçlarımdan biri Vayu kadınlarının yaşantılarını bir nebze olsun daha yakından gösterebilmekti sizlere. Ki genelde kadınların yaşantısı Vayular için mutfakta geçiyor. Onların en büyük sosyal alanı. Onun dışında ufak ufak böyle bir şeyler sorup sohbet edip öğrenmeye çalıştım onlardan, geleneklerinden. Onlardan birazcık bahsetmeye çalıştım. Ufak ufak kaynaştık da diyebilirim. Güzeldi ya. Yani keyifli bir gün geçiriyorum. Hakikaten güzel de ağırlıyorlar.
İlk başlarda böyle birazcık utangaç gibilerdi. Yavaş yavaş ısınıyoruz birbirimize. Birazcık bu videoda dediğim gibi Voyu kadınlarının günlük yaşantısından bahsetmek istedim. Geleneklerinden ufak da olsa bahsetmek istedim. Hatta çok önemli bir geleneği var Voyuların. Yine kadınlarla ilgili. Kız çocukları regl dönemlerine geldikleri zaman onları bir eve götürüyorlarmış. O evde tek başlarına kalıyormuş kız çocukları. Mesela şurada bir kiler göstermiştim ya size. Onun gibi bir eve götürüyorlarmış. Kız çocukları böyle bir yerde tek başlarına kalıyor. Kaldıkları süre 1 ay, 2 ay ya da regl döneminin sonuna kadar olan bir süre. Yani bunu neye göre belirliyorlar onu ne yazık ki öğrenemedim ziyaret ettiğim hiçbir Voyu köyünde. Bu süre zarfı içerisinde kız çocukları hiç kimseyle görüşemiyorlar. Sadece annesiyle görüşüyor. Bunun sebebi de annesi kız çocuğuna yemek götürüyor. Kız çocuklarının yiyebildiği şeyler sadece yulaf ve yemekte içtiğimiz çiça yani mısır suyu, et, tuzlu, şekerli hiçbir şey yemiyor. Çok basit bir şekilde besleniyor. Daha sonrasında bu süreç bittikten sonra kız çocuğu o evden çıkıyormuş ve saçları erkek çocuğu gibi kıpkısa kesiliyormuş. Benim anladığıma göre hani kadınlığa geçiş seremonisi gibi bir şey bu. Yani kadınlara özel bir gelenek bu. Erkeklerle ilgili böyle bir gelenek var mı ya da buna benzer erkeklere özgü bir gelenek var mı? Onu öğrenemedim. Yani eğer olsaydı söylerlerdi. Çünkü sordum daha önceden. Böyle bir gelenek varmış. Madem bu videoda Voyu kadınlarından birazcık bahsediyoruz. Diğer videolarda da anlatmıştım bu geleneği ama burada da özel olarak bahsetmek istedim. Bir de bunun yanına bir şey dikkatimi çekti. Voyu kadınları hiçbir şekilde yanında kim olursa olsun asla utanmıyorlar. Çocuklarını çok rahat bir şekilde emzirebiliyorlar. Yani oturuyorsunuz diyelim, aile fertleri var. Mesela ben yabancı olarak ortamda bulunuyorum. Hiçbir şekilde öyle bir utanma vesaire bir şey yok. Hemen orada oturduğu yerde kim var kim yok fark etmiyor. Çocuklarını çok rahat bir şekilde emzirip besleyebiliyorlar. Aslında düşündüğünüz zaman birçok gelenekte genelde kadının mahremiyeti ön planda olduğu için bu birazcık ayıplanıyor bazı kültürlerde. Mesela İslamiyet'te, mesela bazı Hristiyanlık mezheplerinde bildiğim kadarıyla söylüyorum tabii. Kadının mahremiyeti ön planda olduğu için bu hani birazcık ayıplanıyor. Kimsenin olmadığı ortamda kadının çocuğunu beslemesi daha uygun, geleneğe göre uygun görülüyor. Ama Voyularda böyle bir şey yok. Mesela bu dikkatimi çekti. Bunu da bahsetmek istedim. İşte ilginç kültürler var. Mesela İslamiyet kültüründe ayıp olan bir şey Voyularda gayet normal. İşte seyahat etmenin en güzel yanı böyle yeni şeyler öğreniyorsunuz. Dünyaya bakış açınız biraz değişiyor. Kültürlere bakış açınız, sorgulama durumunuz değişiyor. Daha fazla soruyorsunuz, daha fazla sorguluyorsunuz. Sorguladıkça öğreniyorsunuz. Umarım faydalı bir video olmuştur dostlar. Ben bu ailenin yanında kalmaya devam edeceğim. Bu videoyu burada bitiriyorum. Ama bir sonraki video yine bu aileden olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü bu aileyi sizlere tanıtmak, daha fazla tanıtmak, buradaki deneyimimi daha fazla aktarmak istiyorum. Ama bu videoyu böyle Voyu kadınlarına özel olarak yapmak istedim. Umarım keyif aldınız. Umarım bir şeyleri güzel bir aktarabilmişimdir. Yani açıklayıcı aktarabilmişimdir. Bir beğeni, bir yorum atarsanız çok sevinirim. Abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda yine buradan maceramız devam edecek. Takipte kalın. Adios amigos diyorum.